Düşünsene, hani hayatının en büyük ihanetiyle yüzleşiyorsun. Eşini kendi yatağında bambaşka biriyle yakalıyorsun falan. O an insan ne yapar? Yani bağırıp çağırırsın, ortalığı birbirine katarsın, belki saldırırsın, değil mi? Yani evet, en doğal insani tepki bu olurdu sanırım. Aynen. Peki ya hiçbir şey yapmazsan? Ya sadece böyle sessizce kapıyı çekip karanlığa karışırsan ve o sessizliğin içinde tam 15 yıl boyunca karşı tarafın hayatını santim santim yok edecek kusursuz bir tuzak teli gerersen, Söylemesi bile insanın kanını donduruyor gerçekten. Ama işte insan zihninin o karanlık köşeleri tam olarak böyle çalışıyor. Hani acıyı anında dışa vurmak yerine onu böyle konserveleyip yıllarca mayalanmaya bırakmak. intikamın en soğuk, en hesaplı hali yani. Kesinlikle öyle. İşte bugün seninle çıkacağımız bu derinlemesine yolculukta tam da bu karanlık sulara dalıyoruz. Önümüzde Michel Tournier adlı Fransız yazarın o sarsıcı kaynak materyali var. Veda Yemeği. Evet, çok çok güçlü bir metindir. Gerçekten öyle. Bugün bu metnin sayfaları arasında gizlenmiş insan psikolojisinin en rahatsız edici dehlizlerinde dolaşacağız. Senin için yazarın edebi kimliğini bir kenara bırakıp doğrudan onun yarattığı o acımasız psikolojik laboratuvara gireceğiz. İnsan ilişkilerindeki sessizliğin, geçmişe duyulan o hastalıklı özlemin ve bastırılmış öfkenin bizi nasıl birer canavara dönüştürebileceğini masaya yatırıyoruz. Tournier'in bu laboratuvarı gerçekten büyüleyici yani. Çünkü o büyük felsefi krizleri anlatmak için böyle mitolojik kahramanlara ya da fantastik evrenlere hiç ihtiyaç duymaz. Hı hı. En sıradan mekanları seçer. Aynen öyle. En sıradan mutfak masalarını, tozlu kasaba yollarını veya işte bir plajı alır ve insan doğasının o korkutucu takıntılarıyla harmanlar. Yüzleşmekten delicesine korktuğumuz gölgelerimizi bize sanki çok sıradanmış gibi sunar. O zaman şu sessizlik meselesiyle başlayalım. Çünkü genellikle sessizlikten bahsettiğimizde hep bir huzur beklentisi vardır içimizde. Gürültülü yorucu bir günün ardından odaya çöküveren o sakinlik insana şey dedirtir hani. Oh, işte burası güvenli. Dış dünyanın gürültüsünü kapattım hissi. Evet evet, tam olarak o. Yani sessizliği bir tür gürültü önleyici kulaklık gibi kullanırız aslında. Çok çok doğru bir benzetme. Sessizliği bir tür sığınak olarak kodlamaya çok meyilliyiz. Sürekli bir şeyler talep eden dünyanın yoruculuğuna karşı bir panzehir gibi hani. Hikayeyi Suskun Aşıkları düşünelim. Oradaki son derece zıt çifti Yves ve Nadeş. Ah evet, Eve ve Nadeş hikayesi. Yves, Yiportlu, eski bir morina balıkçısı. Adamın geçmişi kelimenin tam anlamıyla buz gibi bir cehennem yani. Daha küçücük bir çocukken devasa balıkçı gemilerinde Mucho yani Miço olarak çalışmış. Kaynaklarda onun o travması o kadar çarpıcı anlatılıyor ki. Aynen düşünsene ikinci kaptanın prosunu yakarken sarsıntıdan dengesini kaybediyor ve yüzüne koca buz tutmuş bir balıkla o meşhur Bankis kamçısı tokadını yiyor. Korkunç bir şey. Evet, yani tuzlu sudan yarık yarık olmuş, donmuş ellerle günde 20 saat balık kanı temizleyen bir çocuğun travmatik sessizliği bu. Kelimelerin donup öldüğü bir yer aslında. Diğer landa ise Nadej var. O da bu devasa gemilerin sahibi olan armatörün kızı. Yani o gemilerin sıcak ofislerinden gelen elit bir dünyanın temsilcisi. Nadej'in dünyası tamamen kelimelerden oluşuyor. Eski kocası da felsefeci galiba değil mi? Evet, aynen eski kocası bir felsefeci, sürekli konuşan, dünyayı laflarla kurtarabileceğini sanan ama aslında bomboş bir retorik üreten 68 kuşağının o bitmek bilmeyen söz cambazlığından çok bıkmış bir kadın. İşte ben tam da burada kilitleniyorum. Nadej gibi entelektüel kelimelerle nefes olan bir kadın neden gidip Yves gibi tek kelime etmeyen koca bir kutup ayısına aşık olur ki? Tam zıttına sığınıyor. Kelimelerin enflasyonundan kaçıp sessizliğin deflasyonunda huzur arıyor diyelim. İlginç bir yaklaşım. Felsefeci kocasının o kibirli, her şeyi çözebileceğini sanan nutuklarından o kadar yorulmuş ki, Yves'in o travmatik ketum hantal hali ona bir tür gerçeklik gibi, süssüz bir bilgelik gibi geliyor. Ama atladığı çok kritik bir mekanizma var. Sessizlik bir iletişim biçimi değildir bence. İletişimin radikal bir şekilde reddedilmesidir. Tam üstüne bastın. Ve o red zamanla kadını delirtiyor. İş öyle bir noktaya varıyor ki adam uyanıkken konuşmadığı için
Nadeş kocasının gece uyurken çıkardığı sesleri, o meşhur horlamasını teybe kaydetmeye başlıyor. Bir saniye bunu bir düşün. Yani iletişime o kadar aç ki horlamayı bir dil gibi çözmeye çalışıyor. Gerçekten trajikomik bir durum. Hatta adamı ronkoloji yani horlama bilimi uzmanlarına götürüp soluk borusuna delik açtırmaktan falan bahsediyor. Bu nasıl bir çırpınıştır ya? Bu iletişimsizliğin insanı sürüklediği mutlak bir delilik hali kesinlikle. İnsan zihni boşluktan nefret eder, bir tepki, bir kelime alamadığında o boşluğu kendi hezeyanlarıyla doldurur mecburen. Nadeş kocasının o en savunmasız anını, uykusunu bile bir savaş alanına çeviriyor. Çünkü başlangıçta sığındığı o gizemli sessizlik artık aralarındaki sınıf farkını yüzüne vuran sağır edici bir sirene dönüşmüş durumda. Ve en sonunda kopuş noktasına geliyorlar. Evet, ayrılma kararı alıp son bir yürüyüş için okyanus kıyısına, o denizin çekildiği sahile iniyorlar. Orada ıslak kumların üzerinde birbirine sarılmış Pompei kalıntıları gibi trajik kumdan yapılmış iki insan heykeli buluyorlar. Tam o sırada da heykellerin yaratıcısı çıka geliyor. Şilili dansçı ve heykeltıraş Patricio Lagos. Adamın sanat anlayışı inanılmaz sarsıcı gerçekten. Kesinlikle öyle. Lagos'un felsefesi aslında insan ilişkilerinin doğasını çok iyi özetler. Mezarlıklardaki o sert mermer heykellerin sonsuza dek kalmalarının tek nedeninin ölü olmaları olduğunu söyler, yani yaşamamaları. Kendi yaptığı kum heykelleri ise yaşıyordur. Çünkü doğaya, gelgitlere bağlıdırlar ve hani ölmeye mahkumdurlar. Geçicilik onların yaşam belirtisidir. Nadez ona okyanusun o derin sessizliğinden bahsettiğinde ise Lagos adeta isyan ediyor. Doğa sessizlikten nefret eder diyor. Deniz çekildiğinde o ıslak kumsalı dinlersen aslında denizin sessiz olmadığını, beşiğinde bıcır bıcır eden bir bebek gibi sürekli mırıldandığını söylüyor. Kumun üzerinde kendine kelimeler aradığını söylüyor, evet. Ve sonra o kaçınılmaz an geliyor. Dalgalar geliyor ve o kumdan aşıkları parmak uçlarından başlayarak yavaş yavaş yutuyor, eritiyor. Çift bu yok oluşu izliyor orada. Peki bu onları nasıl etkiliyor? Ayrılmaktan vazgeçmiyorlar hani hemen. Hayır, bunu böyle daha estetik bir şekilde sonlandırmak istiyorlar. İspanyolların medianoche, yani gece yarısı şöleni dedikleri devasa bir veda yemeği organize ediyorlar. Bütün dostlarını çağırıyorlar, sabaha kadar sürecek bir deniz ürünleri ziyafeti. Aynen, amacı biz ayrılıyoruz demek ama gece boyunca masada olağanüstü bir şey oluyor. Kimi masalsı, kimi kanlı, tam 19 farklı hikaye anlatılıyor o masada. Ve sabah olduğunda ayrılmaktan vazgeçiyorlar. Neden peki? 19 tane hikaye dinlemek bir evliliği nasıl kurtarabilir ki? Çünkü insan ilişkilerinin tıpkı dinlerin o topluluklara bir arada tutmak için yaptığı gibi bir mitolojiye ihtiyacı vardır. Dinler binlerce yıldır insanları efsanelerle birbirine bağlar. Evliliklerin de paylaşılan hayatların da kelimelerden yapılmış bir eve ihtiyacı vardır. Kelimelerden yapılmış bir ev. Çok güzel bir tabir. Gündelik yaşamın balçığına, o sağır edici sessizliğine ancak birlikte anlatılacak, paylaşılacak hikayelerle karşı konulabilir. O gece dostların anlattığı hikayeler onlara yeniden sözcüklerden bir çatı inşa ediyor aslında. O kumdan heykeller gibi eriyip gitmemek için sessizliği kelimelerle bozuyorlar yani. Çok çarpıcı. Evet, tam olarak öyle. Ama şu da bir gerçek. İnsanlar gerçeklikten kaçmak istediklerinde her zaman sessizliği seçmezler. Bazen şimdiki zaman o kadar katlanılmaz ya da anlamsız gelir ki yepyeni bir ev inşa etmek yerine geçmişin o yıkılmaya yüz tutmuş yaldızlı harabelerine sürünerek geri dönmeye çalışırlar. Kesinlikle. Bu da bizi doğrudan nostaljinin o zehirli cazibesini anlatan ikinci hikayemize götürüyor. Ermişler Bayramı mantarları. İlk hikayedeki okyanus kokusundan çıkıp bizi böyle lüks bir Bentley'nin deri koltuklarından Burgo'nun çamurlu tarlalarına götüren bir geçiş yapıyor. Evet, geçmişin o aldatıcı tatlı zehri. Bu hikayede karşımızda Paris'te yaşayan her şeye sahip bir milyoner var. Hafta sonu Rio'da polo maçı oynamaya gidecek kadar zengin. Aynen, lüks bir hayat yaşıyor. Karısını ve atlarını çoktan Brezilya'ya yollamış ama havaalanında patlak veren bir grev yüzünden uçuşu iptal oluyor. Ve adam Paris'teki o devasa bomboş malikanesine geri dönmek zorunda kalıyor. Gecenin bir yarısı bahçe kapısının dibinde bitmiş o incecik güz mantarlarını fark ediyor, keşi mantarlarını.
O mantarların hafif küflü, topraksı kokusu. Ve o an adam sanki hipnotize olmuş gibi saat gece yarısı 2.30'da lüks Bentley'sine atlayıp çocukluğunun geçtiği o sefalet içindeki çamurlu Burgonya kasabasına, o eski hayatına doğru yola çıkıyor. Bir saniye ya, burada anlamadığım, kafama oturmayan bir şey var. Nedir? Adam milyoner. Neden gecenin bir yarısı sırf bir mantar gördü diye lüks hayatını bırakıp eski avcı arkadaşı Ernest'in o çamur içindeki evinde küflü bir mantar omleti yemeye koşuyor? Geçmişi mi özlüyor yoksa can sıkıntısı, orta yaş krizi falan mı bu? Aslında ikisi de değil. Bu tam anlamıyla bir psikolojik çöküş ve kimlik krizidir. Adamın o lüks, kusursuz gibi görünen hayatı temeli çürümüş, sadece alışkanlık üzere duran, sallanan bir diş gibidir. Hmm, uçuşun iptal olması onu o rutinden çıkarıyor yani. Evet, onu o sallantılı gerçeklikle yüzleştiriyor. Mantarlar ise o koku tıpkı Proust'un meşhur Madeleini gibi bir tetikleyici. Zihin acı çeken bedeni korumak için onu her şeyin daha basit ve gerçek olduğunu sandığı çocukluk anılarına fırlatıyor. Ama oraya köye vardığında bulduğu tablo hiç de o zihninde canlandırdığı masum yaldızlı geçmiş değil. Eski dostu Ernest'in o izbe evinde omlet yerken duyduğu o köy dedikoduları adamın aristokratik nostaljisini paramparça ediyor. Etmek zorunda zaten. Çünkü nostalji beynin bize oynadığı bir oyundur. Kötü anıları filtreler, geriye sadece sahte bir romantizm bırakır. Ernest'in anlattığı hikayeler bu romantizmi eziyor. Mesela o zeki genç kız Annette'in hikayesi var kaynaklarda. Evet, sırf o örnek kız etiketinden sıkıldığı için gidip Cezayirli serseri bir paraşütçüyle hayatını nasıl mahvettiğini dinliyoruz ya da alkolik bir ailenin kızı olan Jeanette'in hikayesini. Jeanette'in hikayesi gerçekten insan doğasının çıkarcılığını özetliyor. Kasabanın zengin ama böyle korkak pısırık çocuğu Edward ile evleniyor Jeanette. Yıllarca o kibirli kayınvalidesi tarafından bir hizmetçi gibi eziliyor. Ama kızı Alberte doğup da aklı ermeye başladığında işin rengi tamamen değişiyor. Aynen öyle. O küçücük kız büyük annesinin sevgisini kullanarak kadını öyle bir manipüle ediyor ki sonunda annesinin intikamını alıp o zorba kayınvalideyi huzur evine kapattırıyor. Yazarın bize gösterdiği mekanizma çok net aslında. Nereye gidersen git, lüks Paris malikanelerinde de otursan, Burgonya'nın o tezek kokan yollarında da yürüsen, insan doğası aynıdır. Çıkarcılık ve zalimlik her yerde aynı. Evet, çamur her yerde çamurdur. Nostalji insanı aslında hiç var olmamış, tamamen uydurulmuş bir saflığa inandıran çok tehlikeli bir yalandır. İşin en trajikomik zirvesi de adamın çocukluğunu geçirdiği papaz evini harabe halinde bulup satın almaya kalktığında yaşanıyor. Evi restore etmek istiyor ve gidip inatçı belediye başkanına 2-3 milyona patlar diyor. Ama adamın zihni geçmişte o kadar kilitli kalmış ki farkında olmadan eski Frank'tan bahsediyor. İletişim kazasına bak. Eski frank ve yeni frank olayı. Kesinlikle geçmişe dönmenin imkansızlığının en somut kanıtı bu. Adamın kafasındaki para birimi 20 yıl öncesinde kalmış ama başkan bunu yeni frank sanıyor. Yani adam harabe bir ev için binlerce lira teklif ettiğini sanarken belediye başkanı adamın milyonlarca dolar teklif ettiğini düşünüyor. Hani sanki adama 100 lira teklif ettiğini sanıp yanlışlıkla 100 bitcoin teklif etmek gibi bir şey bu. Çok iyi benzetme. Başkan da haklı olarak adamın kasabayı satın alıp oranın düzenini yerle bir edeceğini sanarak dehşete düşüyor ve kapıyı adamın yüzüne şiddetle kapatıyor. O kapının kapanmasıyla geçmişe dönüş bileti de iptal ediliyor. Anlatıcı Paris'e dönmek zorunda kalıyor ve gelirken getirdiği o mantarları karısının asla anlamayacağını bilerek havaalanındaki bir çöpe atıyor. O çöp kutusu nostaljinin ceset torbasıdır. Geçmiş bir yük olarak taşınmamalıdır. Yoksa o mantarlar gibi içimizde çürür, bizi de çürütür. Harika bir tanım ama bu bana çok daha karanlık bir soruyu düşündürüyor. Hani ya geçmişi o çöp kutusuna atamazsak ya o geçmiş, o yutkunup içimize attığımız öfke sessizce çürümek yerine yıllarca karanlıkta bekleyen bir saatli bombaya dönüşürse? İşte bu da üçüncü hikayemize geçiş yapıyor. Kusursuz cinayet yani Theobald'ın hikayesi. Çünkü burada geçmiş sadece özlenen bir şey değil, 15 yıl boyunca karanlıkta bekleyen bir bomba. Evet, önceki hikaye geçmişi naif bir şekilde özlemekle ilgiliydi. Bu hikaye ise geçmişteki bir aşağılanmayı alıp onu kibrin ve nefretin şekillendirdiği kusursuz bir silaha dönüştürmekle ilgili. Karakterimiz Theobald, Bertie, Kendisi acınası kamburu çıkmış silik bir dil bilgisi öğretmeni. Karısı Therese ise
Tam zıttı, gösterişli, hayata aç, Valkyrie lakaplı, görkemli bir kadın. Ve anlatıcımız da bu ikilinin hayatına giren genç ve çok kibirli bir gözetmen. Olaylar çok hızlı gelişiyor. Anlatıcı Terez'le göz göre göre küstahça bir ilişki yaşamaya başlıyor. Bir gün Theobald onları yatakta basıyor. İşte ilk baştaki sorumuz burada devreye giriyor. Theobald ne bağırıyor ne saldırıyor, sadece sessizce kapıyı çekip gidiyor. Ve aradan tam 15 yıl geçiyor. 15 koca yıl, evet. Sonra bir gün gazetelerde Theobald'ın banyoda öldüğü haberini okuyoruz. Karısının epilasyon aletiyle elektrik akımına kapılarak ölmüş. Üstelik kız kardeşine bıraktığı bir mektup var. Karım ve İngiliz aşığı beni öldürecek diyor. Tabii ikili anında tutuklanıyor. Herkesin, medyanın, polisin gördüğü resim çok net. Yıllarca aldatılmış, ezilmiş koca, en sonunda acımasız karısı tarafından öldürüldü. Klasik trajedi yani. Ama Tournier burada o inanılmaz ters köşeyi yapıyor. Anlatıcımız o gözetmen yıllar önce Theobald'dan aldığı ama okumaya tenezzül etmediği o mektubu buluyor. Dur, burada araya girmek istiyorum. Adam kendi canına kıyıyor sırf onları hapishaneye attırmak için. Bu bana çok irrasyonel geliyor. Madem o kadar nefret ediyorsun, neden gidip onlara zarar vermiyorsun da intikam için kendi hayatını bitiriyorsun? Çünkü mesele fiziksel zarar değil. Mesele mutlak kontrol. Theobald'ın kibri o kadar derin bir yara almış ki sadece öldürmek onu tatmin etmez. Psikolojik bir işkence yaratmak istiyor. İntihar ederek kurban olmaktan çıkıyor, kendi trajedisinin şeytani mimarı oluyor. Mektupta yazdığı şeyler insanı dehşete düşürüyor gerçekten. Karısına olan saplantılı aşkını ama aynı zamanda duyduğu kini anlatmış. Benden bir çocuk yapmayı reddetti diyor. Terez'in ise güçlü bir annelik arzusu var. Ve o acımasız psikolojik tuzak telini tam buraya kuruyor. Diyor ki, eğer bir gün başka bir adamdan hamile kalırsa kendimi öldüreceğim ama bunu cinayet gibi göstereceğim. Cesedim boyunlarına bağlı bir taş gibi onları sürükleyecek. Ve kadının hamile olduğu anlaşılınca serbest kalsalar da hayatları mahvoluyor. Kibir, en zayıf insanı bile canavara dönüştürüyor. Kesinlikle öyle. Tam 15 yıl boyunca karısının o tuzağa basmasını beklemesi saf damıtılmış bir kötülük halidir. Ve işte bu psikolojik patlamadan çok daha somut, barut kokan 4. hikayemize geçiyoruz. Havai fişekler ya da anma töreni. İntikam ve geciktirilmiş şiddet üzerine konuşuyorsak, havai fişekler bunun en mükemmel metaforudur. Hikaye, intikam üzerine roman yazmak için Montreux kasabasına gelen bir Parisli yazarın etrafında dönüyor. Yazar oradaki Ruggieri Havai Fişek Fabrikası'nın müdürü Capolini ile tanışıyor. Capolini ona barutun felsefesini anlatıyor. Havai fişek sanatı diyor şimdi. Ve burada gerçekleşecek bir patlamayı ertelemektir. Ve gökyüzünde görsel bir şölene dönüştürmektir. Adamlar tonlarca barutla dolu bir odada oturmuşlar. Çay kaşığıyla renkli zehirleri ölçüyorlar ya. Erguvan kırmızısı için stronsiyum, mavi için çinko. Mutlak ölüm potansiyeli birkaç dakikalık şölen için ehlileştiriliyor. İnanılmaz bir tezat bu. Ve Capolini o ehlileştirmenin, o fişeğin ruhunun ne olduğunu açıkladığında aslında tüm bu okuduğumuz metinleri özetliyor. Fişeğin ruhu diyor, o kağıt tüpün tam merkezindeki boşluktur. Bekle bekle, boşluk mu? Evet, konik bir boşluk. O boşluk olmazsa fişek asla havalanmaz diyor. Kazaların imkansız olduğunu ancak intihar veya kasıt olursa fabrikanın patlayacağını iddia ediyor. Nasıl yani, bunu tam anlamadım. Fişeği patlatan barut değil mi? Barut olmazsa patlamaz ki. İşin mekanizması şurada, barut enerjiyi sağlar ama o patlamanın yönünü belirleyen şey o enerjinin sıkıştığı boşluktur. Basınç orada birikir. Tıpkı insan psikolojisindeki öfke veya travmanın bir barut olması ama onu yıkıcı yapan şeyin içimizdeki o bastırılmışlık, o boşluk olması gibi. Anladım. Ve o basınç en sonunda dışarı çıkıyor. Kasabalılar boç su oynarken fabrika korkunç bir gürültüyle şimdi ve burada patlıyor. 2 işçi ölüyor. Direnişli geçmişi olan saygın Gilles Gerbois ve yetimhanede büyümüş marjinal Ange Crivet.
Yazar da bu tuhaf ikilinin sırrını olayın 1944'ün 11 Ağustos'undaki o karanlık kurtuluş günüyle bağlantısını araştırmaya başlıyor. Hikaye de bu gizemli noktada bırakılıyor zaten. Evet, çünkü tıpkı Theobald'ın sabırla bekleyen nefreti gibi geçmişteki karanlık bir hesaplaşma o barut deposunda bekletilmiş ve sonunda o şimdi ve burada anına ulaşmıştır. O boşluk geçmişin intikam arzusundan başka bir şey değildir. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Hani genel resme bakarsak. Kaynak materyalimizi şöyle bir önümüze serdiğimizde, Turniye bizi kelimelerin, sessizliğin, geçmişin ve barutun o tehlikeli sınırlarında dolaştırdı hep beraber. Kesinlikle çok derin bir okuma oldu. İster okumdan yapılan ve denizde yavaş yavaş silinen heykeller olsun, ister gökyüzünde birkaç saniye parlayıp sönen stronsiyum alevleri. İnsan ilişkilerinin ve hayatın kalbinde o tasarımsal boşluk ve muazzam bir kırılganlık yatmaktadır. Biz de o kırılganlığı aşmak için kelimelerden sığınaklar inşa etmeye çalışıyoruz ama zihnimizin o kindar doğası bu evleri her an havaya uçuracak potansiyeli bir barut fıçısı gibi içimizde taşıyor. O zaman sana, evet tam da şu an bizi dinleyen sana o kışkırtıcı soruyu sormanın vakti geldi. İlk hikayedeki o metaforu hatırla. Eğer hayatlarımız ve ilişkilerimiz anlattığımız o kelimelerden inşa edilmiş evlerle ayakta kalıyorsa, ya anlatmadıklarımız, ya içimizde tuttuğumuz o sırlar, öfkeler ve o kaskatı sessizlikler, Söyleyemediğimiz her şey. aynen. Onlar sence Ermişler Bayramı mantarları gibi geçmişte çürüyüp gidiyor mu, yoksa Theobald'ın mektubu ve Ruggieri fabrikası gibi günü geldiğinde hayatımızı temelinden sarsacak o şimdi ve burada patlamasını mı bekliyor? Bunu o kendi sessizliklerinde bir düşün. Yüzleşmesi hiç de kolay olmayan çok ama çok sarsıcı bir soru gerçekten. Bu derinlemesine yolculukta insan zihninin karanlık laboratuvarında bize eşlik ettiğin için teşekkür ederiz. Bir sonraki incelemede yeni kaynaklar ve yeni sorularla tekrar buluşmak üzere. Hoşça kal.